Merhaba arkadaşlar, ben Nejat Hoca. Parrot İngilizce'in birinci dersinde birlikteyiz. Introducing yourself, kendini tanıtmak. Hello, may I join you? Merhaba, size katılabilir miyim? May I kalıbı izin isterken kullanılır. May I join you? Size katılabilir miyim? Başka bir ifade, may I park here? Buraya park edebilir miyim? May I park here? May I sit here? Buraya oturabilir miyim? İzin isterken kullanılan bir kalıptır arkadaşlar. Karşımızdakinden izin istiyoruz bir hareket yapmak için, bir eylem yapmak için. Yes, sure. Evet, tabii. Sure yerine yes, of course. Yes, of course. Elbette, tabii ki. Bu da olabilir. Yes, sure veya yes, of course. İkisi de kullanılır. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. I am Peter. Ben Peter'ım. I am Bob. Ben Bob'um. I am Peter anlamı my name is Peter. Adım Peter'dır. I am Bob'un anlamı da my name is Bob'dır. I am an engineer. Ben bir mühendisim. I am an engineer too. Ben de bir mühendisim. Arkadaşlar buradaki to dahi anlamına gelir. Ben de anlamına gelir. Ben de mühendisim anlamına gelir. Başka bir meslek grubu koyacak olursak bu en olmayacaktır. Sessiz harfle başlayan bir şey koyduğumuzda student. I am a student too. Ben de bir öğrenciyim. Bakın engineer sesli harfle başladığı için en almış. İki sesli harf yan yana çıkmaz. Bunu ulamak için bir sessiz harf gelmiş. I am a student. I am a doctor. I am a doctor. Bunlar bu şekilde yapılır. İkinci bölüme geçelim. Introducing yourself to. İkinci bölüm arkadaşlar. My name is Sam Peterson. Adım Sam Peterson'dır. I am Sam Peterson yerine bakın burası ne olabilirdi? I am Sam Peterson olabilirdi. My name is Sam Peterson olmuş. Where are you from? Nerelisin? Neredensin? Hangi ülkedensin? I am from the United States. I am from the United States. ABD. Amerika Birleşik Devletleri veya ben Amerikalıyım. Ben Türkiye'liyim veya Türk'üm derken I am from Turkey. I am from Greece dersek ben Yunanlıyım olur. I am from Italy dersek ben İtalyanım olur. Sadece ülke isimleri kullanılmaz. I am from Ankara dersek Ankaralıyım olur. I am from New York dersek ben New Yorkluyum olur. Arkadaşlar ben New Yorkluyum olur. Evet yani nereli olduğumuzu söylerken I am from kalıbı kullanıyoruz arkadaşlar. I am from. Where do you live? Nerede oturuyorsun? Live fiili oturmak demek, yaşamak demek aynı zamanda. Where nerede? I live in Las Vegas. Ben Las Vegas'ta oturuyorum. Las Vegas yerine mesela ne diyebiliriz? New York. I live in New York. New York'ta oturuyorum veya Ankara. I live in Ankara. Ben Ankara'da oturuyorum. I am from Ankara dersek Ankaralıyım olur. I live in Ankara dersek Ankara'da oturuyorum, Ankara'da yaşıyorum anlamına gelir arkadaşlar. How old are you? Kaç yaşındasınız? How, kaç, old, yaş demek. I am 20 years old. Ben 20 yaşındayım. Bunu değiştirelim arkadaşlar. Rakamla I am 10 years old. I am 10 years old.
I am 15 years old. I am 15 years old. 15 yaşındayım oldu. Yaş ifadeleri years old da ifade edilir. What do you do? Ne iş yaparsın? Ne yaparsın? Hangi mesleği yaparsın? Cevap: I am an architect. Architect, mimar demek. Ben bir mimarım. Gene architect kelimesi gördüğümüz gibi, burayı yeşille boyadım. Sesli harfle başladığı için E yerine N almış. Ama dediğimiz gibi doctor gelirse, buraya doctor gelirse I am a doctor olacak. Veya I am a teacher olabilir. Teacher kelimesi gelirse A alacak. N değil. I am a teacher. Bakın. I am a doctor. I am a teacher. I am an architect. Ben mimarım oldu arkadaşlar. Introducing yourself 3. Hello, my name is Rita. Merhaba, adım Rita'dır. Yani bir başka ifadesi I am Rita diyebiliyorduk. Burada bir tanışma. İki kişi birbirini tanımıyor ve birbirlerine tanışmak istiyorlar. İlk giriş ifadesi, tanımadığımız bir insanla ilk giriş ifademiz hello, my name is Rita, my name is Mehmet Ali. Mehmet Ali olabilir. Adım Mehmet Ali. Elimizi uzatıyoruz. Hello, my name is Mehmet Ali. İlk tanışma ifademiz. Hello deyince, karşı taraf hello deyince biz de tekrar arkadaşlar ne diyoruz? Hello demiyoruz. Ne diyoruz? Hi diyoruz. Hi, my name is Susan. Susan da kendini tanıtıyor. Merhaba, adım Susan'dır. Nice to meet you, Susan. Tanıştığıma memnun oldum, Susan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ben de tanıştığıma memnun oldum. Aslında nice to meet you nereden kısaltılmıştır? It is nice to meet you'dur. It is nice to meet you'dur. Tanıştığıma memnun oldum. Kısaltılmış olarak nice to meet you geçer. To de da demek. Ben de memnun oldum. Susan, Rita memnun oldum diyor. Susan da ben de memnun oldum diyor. Ve hemen ilk soru geliyor arkadaşlar. Do you think we have met before? Do you think we have met before? Sizce daha önce tanıştık mı? Sizce daha önce tanıştık mı? Do you think, sizce demek. Sizin fikrinize göre anlamı taşır. Sizce. Before, önce. Met, tanışmak. Meet'in ikinci ve üçüncü hali. Biz bunu üçüncü hali diyelim kısaca şu anda. No, I don't think. Hayır, sanmıyorum. Hayır, sanmıyorum. Evet, sanıyorum nasıl diyeceğiz? Yes. Yes. I think. Evet, sanıyorum öyle. Yani bence tanıştık anlamına geliyor. No, I don't think. Hayır, sanmıyorum. Yes, I think. Evet, tanıştık. Do you work here? Burada mı çalışıyorsunuz? Work, çalışmak demek. No. Hayır, çalışmıyorum. Evet dersek kısaca yes, I do. Kısaca yes, I do. Evet. Burada çalışıyorum. Anlamı bu. Evet, burada çalışıyorum. Bana sorulan. Ama burada öyle bir cevap yok. No. Hayır, çalışmıyorum. I am having holiday here. I am having holiday here. Burada tatil yapıyorum. Tatil kelimesi holiday. Bakın kodlamada kırmızı yapmışız. İki renk tatil. Yapıyorum yeşil. Bakın burada Türkçesinde de yeşil vermişiz ve böylelikle kelimeleri de öğrenelim diye hem cümle hem kelime öğretimi için renkli kodlama sistemi kullanmışız. Have, yapmak demek. Have holiday, tatil yapmak demek. Oh, you are lucky. Oh, sen şanslısın.
Oh, sen şanslısın. Oh, you are lucky. It is nice to be here. Burada olmak güzel. Burada olmak güzel şey. Nice, güzel, hoş demek. Son diyalogumuza geçelim arkadaşlar. Introducing yourself for Hi Sue, how are you? Burada ise birbiriyle tanışan iki kişinin karşılaşmada konuşmaları var. Biraz önce birbirini tanımayan iki kişi vardı. Burada birbirini tanıyan iki kişinin hal ve hatır sorması var. Hi Sue, merhaba Sue, nasılsın? Fine thanks, and you? İyiyim, ya sen nasılsın? Fine thanks aslında nereden kısaltılmış? I'm fine thanks. İyiyim, teşekkür ederim demek. And you ise how are you sorusunu tekrar sormamak için and you, ya sen nasılsın anlamını taşıyor. O da cevap veriyor. Great, thanks. İyiyim, teşekkürler diyor. Great, thanks. İyiyim, teşekkürler diyor. Neden böyle diyor? Çünkü yukarıdaki I'm fine'ı kullanıyor. I'm fine'ı kullanıyor. İki şey karşılıklı olarak aynı kalıpta genelde kullanılmaz. O da great, I am great, thanks anlamında taşıyor. I am great'in kısaltılmışı. Sadece great, thanks. It is nice to see you again. Seninle tekrar karşılaşmak, tekrar görüşmek hoş, güzel. Again, tekrar demek. And you, o da cevap veriyor. And you, seninle de. Seninle de karşılaşmak güzel. Aynı ifadeyi tekrar etmiyor. And you kullanıyoruz. And you, bir önce söylenen şeyin karşımızdaki kişi içinde kullanılması oluyor arkadaşlar. I am in hurry. Acelem var. Hurry, acelem etmek demek. I must go. Gitmeliyim. Go, gitmek. Must, meli, malı, zorunluluk belirtiyor. Gitmem gerekiyor. Catch you later. Sonra görüşürüz. Catch you later. Okay, see you later. Tamam, sonra görüşürüz. Bye. Güle güle. Bakın burada see you later, sonra görüşürüz demek. İki karşılıklı konuşma olduğu için aynısı kullanılmaz. See yerine catch kullanılmış. See yerine catch gelmiş. Karşımızdaki see derse biz catch kullanabiliriz. Karşımızdaki catch you later derse biz de see you later diyeceğiz. Bye hem alasmaldık hem güle güle anlamı taşır. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.